Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenlise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir salopetin anlatımını yapacağım. Şu alt kısmı oldukça geniş olan, son günlerde en çok popüler olan salopet kalıbıyla size güzel bir çalışma anlattım. Yine Pinterest'te rastlamış olduğunuz bir model çalışması. Sayılarını, kalıbımı kendime göre ayarlayarak, düzenleyerek size anlatmış oldum. Rahat 0-1, belki 1,5-2 yaşına kadar bebeğinizin gelişimiyle alakalı kullanabileceğiniz büyüklükte güzel bir çalışma olmuş oldu. Ölçülerini vermem gerekirse arkadaşlar, şu askılarından ölçtüğümde A kısmına kadar olan uzunluğum 34 santim. Ön bedenin genişliği 16 santim. Lastik kısmımızın genişliği 21 santim. Ve en geniş yerimizin, şu alt kısmımızın genişliği 29 santim. Bacak oyuntumuz 11-11,5 santim. Ve A kısmımızın, şuranın genişliği de tam 10 santim arkadaşlar. Evet, çok kolay bir çalışma. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım da benim yardımımla örebilecekler. Bakın, bacağımız filan oldukça geniş. Örgüye başladığımızda bu kenarları çalışırken özellikle ilmeklerinizi bol tutun. Anlatımda da zaten uyarıyorum. Şayet dar tutarsanız bu bacak kısmı böyle esnek olmaz. Mümkün mertebe esnek olabilecek şekilde örmenizi tavsiye ederim. Şimdi salopetin ön tarafı böyle. Arka kısmımızda bakın böyle bele kadar, şurası lastik kısmı, beli tutan kısmı ve arkalarımızda askılı ve çok güzel bir çalışma olmuş oldu. İki ayrı renkte ip kullandım. İsterseniz tek renkte örebilirsiniz. Ben ön kısmına etiketlerimi koydum. Siz şu ön kısma isterseniz işleme yapabilirsiniz ya da bir figür çalışması yapabilirsiniz ya da boş bırakabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Toplamda bir yumak bile ip kullanmamış oldum. İki farklı, şöyle bakın, iki farklı renkte ip kullandım ve artan iplerim bunlar. Yani toplamı bir yumak bile değil arkadaşlar. Yarım kalmış bir yumağa yakın ipiniz varsa aynı özellikte ve aynı uzunlukta örebilirsiniz. Evet, çok kolay bir çalışma olduğunu söylemiştim. Misinalı şişle şu kısmı ördük. Bakın. Bütün bir örgü, dikiş yapmadım. Şu kısa bir çalışma olduğu için özellikle böyle anlattım. Yandan dikişli örmek isteyen arkadaşlar iki parça halinde örüp dikebilirler ama benim size tavsiyem, şurada lastik kısmı var. Çok düzgün dikişleri dikmeniz lazım. O yüzden misinalı şişle beraber, zaten hep düz örgü, çok da basit bir çalışma. Misinalı şişle örmeye gayret edin. Elinizde misinalı şişe alışsın arkadaşlar. Keyfini aldıktan sonra inanın hep bütün örgüler örmek isteyeceksiniz. O yüzden sizin için kolay bir misinalı şişle anlatımda olmuş oldu. Evet, şayet modeli beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar, şayet kanalımı ilk kez seyrediyorsanız, abonelikler ücretsizdir. Abonelik sırasında ya da sonrasında sizlerden herhangi bir ücret talep edilmez. O yüzden gönül rahatlığıyla kanalıma abone olup bildirimleri açtığınız takdirde benim yayınlamış olduğum her bir video size bildirim olarak düzenli bir şekilde gelecektir. Böylece yayınladığım hiçbir videoyu kaçırmayacaksınız ve bu güzellikleri benimle birlikte örebileceksiniz. Evet, hazırsanız bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, model çalışmamı Nako'nun Denim Sport serisiyle öreceğim. Yine Nako'nun güzel bir örgü ipi, pamuk ağırlıklı bir ip. %60 pamuk, %40 premium akrilit içeriği var. 100 gram ve 265 metre uzunluğunda örgü ipimiz. Daha önce bu iple ben örgüler örmüştüm, anlatımda yapmıştım. Çok güzel bir örgü ipi.
Şayet pamuklu örgüler tercih ediyorsanız bu ipi de kullanabilirsiniz. Hardal rengimin renk numarası 1380 arkadaşlar. Sütlü kahve rengimin renk numarası da 3340. Şimdi kahve tonumuzla başlayacağız. Eli sıkı olan arkadaşlar 4 numara, eli bol olan arkadaşlar 3,5 numara örgü şişiyle örgülerine başlayabilirler. Klasik ilmek atma tekniğiyle beraber A kısmından örgümüze başlayacağız. Ve bize A kısmı için 25 ilmek yeterli geliyor. Şişlerimize 25 ilmeğimizi atalım ve bu güzelliği örmeye başlayalım. Evet, 25 ilmek şişimi attım. Hemen kontrol edelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ve 25. Şimdi lastik örgüyle beraber örgümüze başlıyoruz. İlk ilmeğimi düz, ardından yanındaki ilmeği de düz örgü olarak örüyorum. Lastik örgülerde kenarlarımızın düzgün olabilmesi için ilk 2 ilmeği düz örgüyle başlıyoruz. Ardından bir ters, bir düz, tekli lastik örüyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekli lastik çalışmamızı yapıyoruz. Son 2 ilmeğimiz yine düz örgü ile bitmesi lazım ki düzgün bir lastik çalışması yapmış olalım. Evet, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ördükten sonra bakın son 2 ilmeğim bir düz, 2 düzle beraber sıramı tamamladım. İlk sırayı ördük. Arka sırada da önde düz ördüğümüz ilmekler ters, ters ördüğümüz ilmekler düz oluyor. Şimdi ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim ters. Ardından yine bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz ters olacak. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bir ters, ikinciyi de ters olarak örmüş oldum. Evet, şimdi 3. sıramızı öreceğiz ve örerken de ilik çalışması yapacağız. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim yine düz örgü. Ardından bir ters, bir düz ördüm. Toplamda 4 ilmek örmüş oldum. Sıradaki ilmeğim ters. Şimdi ilik çalışmamı yapacağım. Şişime ipimi doladım. Şu ters ilmekle yanındaki düz ilmeği birlikte düz olarak ördüm. İlk iliğimizi açtık arkadaşlar. Lastik örmeye devam ediyoruz. Sıradaki ilmeğimiz ters. Şu dolama yaptıktan sonra sayıyoruz aynı zamanda. Bu bir dolama yaptığım ters ördüğüm 2, bir düz 3, bir ters 4, bir düz 5, bir ters 6 ve bir düz 7 ilmek ördüm. Bakın, ilik çalışması yaptığımız ipimizi doladığımız ilmekten sonra 2 4 6 7 ilmek yapmış oldum. İkinci kez ilik açacağız. Şişime ipimi doladım. Yine sıradaki ters ve onun yanındaki düz ilmek. Düz ilmeğin olduğu taraftan batarak 2 ilmeği birlikte ördüm.
Bu birinci ilmeğim. Yine lastik örgüye devam ediyorum. Ters 2, düz 3, ters 4, düz 5, ters 6 ve düz 7. Üçüncü ve son ilik çalışmamı yapacağım. Şişime ipimi doladım. Yine bir ters ve bir düz ilmeğim var. Düz ilmeğin oradan batarak 2 ilmeği birlikte ört. Üçüncü iliğimi de açtım. Bu bir, sıradaki ters 2, sıradaki düz 3, son 2 ilmeğimiz düzdü. Dördüncüyü de düz olarak ördüğümde bakın 1, 2, 3 tane ilik çalışmış olduk. Şimdi arka tarafta ilk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ardından bir düz, bir ters, 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 bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar lastik örgümü örüp sıramı tamamlıyorum. Dolama yaptığım ilmeklerim hep düz örgü olarak örüldü. Son 2 ilmeğim ters örgü. Ördüm ve bitirdim. Tam 4 sıra örgü örmüş olduk ve 3 tane de eşit aralıklarla ilik açmış olduk. Şimdi 2 sıra daha lastik öreceğiz. Toplamda 6 sıra lastik örgüyle beraber lastik çalışmamızı bitireceğiz. İlk 2 ilmeğim düz, sonra bir ters bir düz olarak sıramızı tamamlayalım. Son 2 ilmeğimiz yine 2 düz ilmek olarak örülecek. Ve seri bir şekilde öreyim. Evet, son 2 ilmeğim düz. 5. sıra lastiğimizi ördük. Örgümüzün arka sırasındayız. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim ters. Ardından bir düz, bir ters. 6. ve son lastik sıramız arkadaşlar. Bu model biraz alttan geniş bir çalışma olduğu için şimdi farklı bir artırma çalışması uygulayacağız. Normalde hep birer birer artırılır. Bu modelde 2 ilmek sağda 2 ilmek solda artırarak büyüteceğiz örgümüzü. Evet, bir düzden sonra sıra sonunda 2 ilmek tersle sıramı tamamladım. Bakın. Birbirinin aynısı 2 tane örgü öreceğiz arkadaşlar. Burası ön bedenimiz. Arka bedende yine 25 ilmekle başlayacağız. Hiç ilik açmadan 6 sıra lastik öreceğiz ve bundan sonra yapacağımız her şey hem ön beden hem de arka beden için belirli bir yere kadar aynı olacak. Şimdi biz ön bedenimizi örüyoruz. İlikli kısmımızdan başladık. Şimdi 6 sıra lastik ördük. Ve artırma çalışmalarımız var. A çalışmasından başladık. Artırarak bele kadar çıkacağız. Şu ilk ilmeği boş alıyorum. Ardından bir ilmek doluyorum. Gizli artırma yapıyorum. Sonra sıradaki bir ilmeği örüyorum. Ardından bir ilmek daha artırıyorum. Bakın ilk ilmekten sonra bir kez artırdım. Ördüm ve bir kez daha artırdım. Sonra devam ediyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar düz örgü olarak örgümü örüyorum. Evet, düz örgülerle beraber
ilerliyoruz. 25 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek artırdık. 27 ilmeğimiz oldu. Şimdi 2 ilmek daha artıracağız ve 29 ilmeğimiz olacak. Bakın sıra sonunda 2 tane ilmeğim kaldı. Bir tane gizli artırma yaptım. Sıradaki ilmeği ördüm. Ardından bir gizli artırma daha yaptım ve sıradaki ilmeği ördüm. Tam 29 ilmeğimiz oldu. Örgümüzün arka tarafında ilk ilmeğimi boş alarak ters örgülerle beraber var olan 29 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey, bu artırma yaptığımız kenar ilmeklerini sıkı ilmek artışı yapıp sıkı örmeyin arkadaşlar. Çünkü orası bacak kısmımız olacak. Sıkı bir bacak kısmı olmaması için esnek bir şekilde ilmeklerimizi artıralım ve esnek bir şekilde örelim. Şimdi tekrar ön taraftayız. Aynı şeylerin tekrarını yaparak A kısmımız hep büyüyecek. Bakın ilk ilmeği şişime aldım. Bu sağ tarafta artış yaparken sol elimle artışı yapıyorum. O zaman daha düzgün oluyor. Sonra sıradaki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Tekrar ikinci kez gizli artışımı yapıyorum. İlmeklerimi çok sıkmadan yapıyorum bunu. Sonra düz örgülerle beraber örmeye devam ediyorum. ...29 ilmeğimiz vardı. 2 tane artış yaptık. 31 ilmeğimiz oldu. Şimdi sıra sonunda 2 ilmek kalınca tekrar 2 ilmek artıracağız. 33 ilmeğimiz olacak. Bakın sıra sonuna geldim. Son 2 ilmeğim var. Bu tarafı da sağ elimle beraber dolayarak artırıyorum. Eğer benim gibi artış yapıyorsanız siz de bu yönlerinize dikkat edin. Bir tane ördüm, bir artırdım, bir ördüm, bir tane daha artırdım. Sonra son ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Arka sırada ilk ilmeği boşaldım. Şu ilmekleri sıkmadan böyle rahat bırakarak örmeye gayret edin. Bunlar artış ilmeklerimiz. Evet. Sıra sonuna kadar var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Yani yaptığımız şey önlerde düz, arkalarda ters örgü. Artırma yapıyoruz sağında ve solunda. Bunu tekli artırma yapmıyoruz. Geniş bir model çalışması olacağı için 2 ilmek 2 ilmek artırıyoruz. Her ön sırada 4 ilmek artırmış oluyoruz arkadaşlar. Bir kez daha göstereceğim. Sonra böyle devam edeceğiz. Bakın bir daha yapıyorum. İlmeği çok sıkmadan şişimi alıyorum. Sol elimle artışı yaptım. Sonra bir ilmek ördüm. İkinci kez artışı yaptım. Ve sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar düz örgülerle örüyorum. Üçüncü kez artış yapmış oluyoruz. 12 ilmek artırmış olduk arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kenarda yapacağım artışlarla beraber. Evet, sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar düz örgülerle ördüm. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bir gizli artış yaptım. Sıradaki ilmeği ördüm. Tekrar bir gizli artış yaptım ve sıradaki ilmeği ördüm. Bakın
kenar kısımlarımız böyle oldukça esnek oluyor. Arkada var olan ilmekleri olduğu gibi ters örüyoruz. Ön sıralarda arttırıyoruz ve bunun gibi 2 tane aynı şekilde örgü örüyoruz. Ben arka bedeni ördüm arkadaşlar. İlikli olan ön tarafımız, bakın. Diğeri arka tarafımız. Sadece bunda ilik açmadım. Yine 6 sıra lastik örgü ördükten sonra yine sağdan ve soldan artışlar yaparak örgümü ördüm. Toplamda 9 9 18 36 ilmek artırmış oldum. 61 ilmeğim oldu arkadaşlar. Hemen hesabını yapalım. 18 sağda, 18 solda, 36, 25 daha ne yapıyor? 36, 46, 56, tam 61 ilmek yapıyor. 61 ilmek olana kadar ördüm arkadaşlar. Tam 9 kez artırmış oldum. Bakın şuradan da sayabiliyoruz. Arttırdığımız yerler belli oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 2 tane birbirinin aynısı parçayı örelim. Bunu da büyütelim. Yine 61 ilmeğe çıkaralım. Ondan sonra çalışmamıza devam edelim. Evet arkadaşlar. 61 ilmeğe ulaşana kadar artışlarımı yaparak örgümü ördüm. Elimde bir ön bir arka beden olacak şekilde birbirinin aynısı 2 tane örgü var. Sadece bir tanesinde ilik çalışması yaptık ve diğerinde yok. Şimdi bakın ilikli olan kısımdan başlıyorum. Düz örgülerle beraber var olan 61 ilmeğimi örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Evet, 61 ilmeğimin tamamını düz örgülerle örüp sıramı bitirdim. Şimdi diğer arka bedenle ön bedeni birleştireceğim. Misinalı şişle dönerek öreceğiz arkadaşlar. Çok kısa bir örgü olacak. O yüzden misinalı şişle hiç örmeyen arkadaşlarım bile mutlaka örmeye gayret göstersinler. Düz şişle beraber 2 ayrı parça olup yanlardan da dikilebilir ama böyle çok daha kolay ve çok daha güzel olacak. Bakın ikinci parçam arka bedenim. Yine 61 ilmeğe kadar artırdım. Örgümün ön sırasından örmeye devam edeceğim. Şöyle bitirdim. İpimi biraz uzun bırakarak kestim. Şimdi örgümün düz tarafından örmeye devam ediyorum. Bakın. Şu koparmış olduğum ipi de burada düğümlüyorum. Ön ve arka bedeni birleştirmiş oldum. Şu düğümlemiş olduğum ipi birkaç kez yürüterek öreceğim. Gizlemiş olacağım bu şekilde de. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunun fazlasını keseceğim ve temizleyeceğim. Evet, devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar var olan diğer şişimdeki 61 ilmeğimi de örerek sıramı tamamlayacağım. Evet, sıramı düz örgülerle tamamladım. Şimdi şişimin birini boşa çıkardım. Şöyle örgümüzü tutalım düz bir şekilde. Bakın. Şimdi buradan da birleştireceğim. Aynı şeyi yapacağım. Geleceğim buradaki ilk ilmeği
örerek birleştirdim. Hemen şuraya bir işaretleyici takalım. Burası bizim tur başımız olacak. Hemen şuraya işaretleyicimi taktım. Evet. Hatta şunu şöyle öreyim. Önce işaretleyiciyi takıp sonra sıkı sıkı örelim. Evet. Şimdi ikinci sıraya başladık. Artık bundan sonra hep böyle düz örgülerle öreceğiz. Benim kullanmış olduğum misinalı şişim 60 santim uzunluğunda arkadaşlar. O yüzden çok rahat bir şekilde bakın bütün ilmeklerim içinde oluyor. Ama uzun olmuş olsaydı yine hiçbir şey değişmeyecekti. Şu ilmek arasından fazlasını çıkartarak yine çok rahat bir şekilde örecektim. Eğer sizin misinalı şişleriniz uzunsa böyle aradan çıkartarak rahatça örebilirsiniz. Evet, şimdi var olan ilmeklerimiz 122 ilmek oldu. 122 ilmeği tekrar tur başına kadar bu şekilde örelim. İkinci turumuz olmuş olacak. Evet, bakın turumu tamamlamış oldum. 122 ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi tekrar yeni tura başlıyoruz. Hep aynı şeylerin tekrarını yaparak devam edeceğiz. İkinci turu tamamladık. Şimdi üçüncü turumuzu örüyoruz. Bu şekilde tam 12 tur boyunca örgümüzü örelim arkadaşlar. Sonra kesimlere başlayacağız. Üçüncü turumuzu tamamladıktan sonra 4, 5, 6 tam 12 tura tamamlayalım. Evet, 12. turumu tamamlıyorum. 61 ön, 61 arka beden olmak üzere 122 ilmeğimi 12 tur boyunca ördüm. Şimdi işaretleyicimi şu yukarıya aldım. Burası tur başlangıcı. Eğer tur sayınızı şaşırdıysanız arkadaşlar, şu lastik örgüden sonra ters örgüleri sayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra artışlarımızın olduğu sıra, ardından tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sırada birleşmeden sonra toplamda 30 sıra örgü örmüş olduk. Bakın. Şimdi 61 ilmek sayalım. Diğer ucu bulalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 ve 61. Bakın zaten belli. Ön ve arka bedenin diğer birleştiği taraf. Hemen buradaki iki ilmeğin arasına işaretleyicimi takıyorum. Buralar bizim kesme yerlerimiz olacak. Şimdi tur başından itibaren kesime başlayalım. Hem önde hem arkada kesim yapacağız. Bakın, sıra tur başındayım. Turun ilk iki ilmeği şöyle soldan sağa doğru birlikte örerek ilk kesimimi yaptım. Şimdi düz örgülerle devam ediyorum. Diğer işaretleyicimin olduğu orta kısmın hemen önündeki iki ilmeğin olduğu yere kadar örgümü örüyorum.
Evet, bakın ayracımın hemen önündeki 2 ilmeğe kadar ördüm. Şimdi burada da kesim yapacağım. Benim ilmeklerimin yönü ters. Eğer sizin de tersse önce ilmeklerinizin yönünü değiştirin. Sonra sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte örerek kesiminizi yapın. Şimdi diğer bedende de yine kesim yapacağız arkadaşlar. Bu kesim yönlerinin birbirine bakmasını istiyoruz. O yüzden burada kesim yaparken yine ilk 2 ilmeği ama soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Yani buradaki 2 ilmekle buradaki 2 ilmeği birer ilmek azaltmış oldum. Şimdi devam ediyoruz. Tur sonuna kadar 57 ilmek örüyoruz. 2 ilmek kala yine tur sonunda bir kesim daha yapacağız. Örelim ilmeklerimizi. Evet, tur sonunda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi burada da 2 tane ilmeğim var. Bunların da yönlerini değiştiriyorum ve sağdan sola doğru kesim yapıyorum. Bakın buradaki kesimimiz sola bakıyor, buradaki sağa bakıyor. Şöyle birbirlerine doğru bakıyorlar. İlk kesimimiz bitti. Şimdi 4 ilmek eksiltmiş olduk. 122 ilmeğimiz vardı. 118 ilmeğimiz kaldı. 118 ilmeğimizi 3 tur boyunca düz örgülerle öreceğiz. 4. turda yine aynı kesimi yapacağız arkadaşlar. Artık kesimlere başladık. Böyle geniş gelen sonra daralan bir çalışma yapıyoruz. Bu benim 1. turum. Bu şekilde tam 3 tur örelim. 2. kesimi yine birlikte yapalım. Evet, 3. turumu tamamlıyorum. Şimdi 2. kez aynı kesimi yapacağız arkadaşlar. Bakın tur başına geldim. Burası benim tur başım. Bir önceki yapmış olduğumuz bakın kesimim burada. Aynı şeyi yapıyoruz. İlk 2 ilmek tur başındaki. Şöyle soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte örerek 2. kez kesim yaptım. Şimdi diğer ayracımın önünde 2 ilmek kalana kadar yine düz ilmeklerle örelim. Evet, diğer ayracımın olduğu yere kadar geldim. Bakın hemen önündeki 2 ilmek. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Şimdi diğer tarafta aynı şey yapacağız. Bu kez soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2. kez kesimimizi yapmış olduk. Sıra sonundaki kesimi de yine beraber yapalım. Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yine örelim. Evet, bakın tur sonuna geldim. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru örerek kesimimi yaptım. 2. kez kesimlerim bitti. Yine 4 ilmeğimiz eksildi. 118 ilmeğimiz vardı. 4 daha çıkınca 114 ilmeğimiz kaldı. Var olan 114 ilmeğimizi bu kez 2 tur boyunca örelim arkadaşlar. Bir önceki kesimden sonra 3 tur örmüştük. Şimdi 2 tur boyunca örelim. 3. kez kesim yapalım. Bu 1. turumuz. Bunu tamamladıktan sonra bir tur daha, toplamda 2 tur daha örmüş olalım. 2. turumu da tamamladım. Şimdi yine aynı kesimi yapacağız arkadaşlar. Bakın sıradaki
tur başlangıcındaki ilk 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Üçüncü kez kesim yapıyoruz. Artık göstermeyeceğim. 118 ilmeğimiz vardı. Kesimlerimizi tamamladığımızda 114 118 121 122 ilmeğimizin 4 kestik. 118 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 4 daha kestiğimizde 114 ilmeğimiz kalacak. Bu şekilde kesimi bitirelim. Sonra bir tur boyunca örgümüzü örelim. Sonra yine aynı şekilde ilmeklerimizi kestiğimizde dördüncü kez kesim yapmış olacağız. Dördüncü kesimimizi de yapalım. Sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, son olarak bir tur ördükten sonra yine kesimlerimi yaptım ve şu anda şişimde tam 106 ilmeğim var. Artık ikinci rengimize geçeceğiz. İlk sırada hem kahve tonumuzu hem hardal tonumuzu kullanacağız. Bir sonraki sırada tamamıyla hardalla öreceğiz. Şimdi tur başındayız. Şu işaretleyicilerimizi şöyle yukarıya alalım. Tur başlarımız yine belli olsun. Evet. Şimdi başlıyoruz. Yeni tura yine kahve ipimizle beraber 1 2 düz örgüyle ördüm. Şimdi hardalla devam ediyoruz. Sıradaki ilmeği hardalla ördüm. Ardından şunu bir bağlayalım. 2 ilmek yine kahve ipimizle örüyoruz. 1 2 sonra bir ilmek hardalla. Tekrar 2 ilmek kahve, 1 2 sonraki ilmeği hardalla. 1 2 ilmek kahve, sonra bir ilmek hardal. Bu şekilde turumuzu tamamlayalım. Tur sonuna yaklaştım. Burayı beraber tamamlayalım. En son hardal ipimle örmüştüm. Şimdi 1 2 ilmek kahve ördüğümde bakın tur sonunda 2 tane kahve ipim kaldı ve benim bir hardalla beraber tamamlamam lazım. Geliyorum. Şöyle yönlerini değiştirelim bu ilmeklerin. 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte hardal ipimle örerek kestim. 106 ilmeğimiz vardı. Bu kesimle 105 ilmeğe düştü. Turum bitti. İkinci tura hardalla devam ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra hardal ipimizle örgümüzü örmeye devam edeceğiz ve bitireceğiz. Kahve ipimizle işimiz bitti. Bunu da biraz uzun bırakarak kestim. Şu iki ipi de düğümleyerek yürüteceğim. Siz de öyle yapın. Şimdi kalan 105 ilmeğimi hardal ipimle beraber bir tur boyunca öreceğim. Ardından yine kesme yapacağız. Biraz daha daraltacağız. Turumuzu bu şekilde tamamlayalım. Evet, turumu tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde kesim yapacağız. Değişen hiçbir şey yok. Sıradaki tur başındaki ilk 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Ardından diğer taraftaki işaretleyicimin
olduğu yere kadar düz örgülerle örgümü örüyorum. Evet, işaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru bir kesim yaptık. Diğer tarafta da soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte örerek tekrar kesim yaptık. Şimdi tur sonunda 2 ilmek kalana kadar yine örelim. Evet, tur sonuna geldim. Son 2 ilmeğimin yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru kesimi yaptım. 105 ilmeğimiz vardı. 4 ilmek daha kestik. Artık 101 ilmeğimiz var. 101 ilmeğimizle beraber örgümüzü örmeye devam edelim. Belki bir kez daha keserim arkadaşlar. Çok emin değilim. Şayet kesersem kaçıncı sırada kestiğimi size söyleyeceğim. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Şu hardal ipimize geçeli şu anda, yani şu tamamıyla hardalla ördüğümüz sıra olarak 1 2 3. sırayı örüyoruz. Tam 10 sıra olacak bu hardal sıramız. Arada bir tane daha kesim muhtemelen yaparım. Şayet yaparsam kaçıncı sırada kestiğimi size söyleyeceğim. Şöyle bir bakalım. Bakın. Daralan bir çalışma elde etmiş olduk. Yönlerimizden dolayı da burası böyle de güzel bir görüntü oluşmuş oldu. Küçük basit tekniklerle beraber çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bakın nasıl daraldı. Bir kez daha keserim, öyle düşünüyorum. Şimdi bu şekilde 101 ilmeğimizle beraber örmeye devam edelim. 10 sıra olacak. 10 sıranın içerisinde şayet bir kez daha kesersem kaçıncı sırada kestiğimi söyleyeceğim. 10 sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, tam 10 tur boyunca ördüm. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam 6. turda şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6. turda son bir kesme yapacağım demiştim. Onu da yaptım. 6. turda kesmemi yaptım. Ardından 7 8 9 10 tura tamamlamış oldum. Şimdi lastik çalışmamız var. Artık lastik çalışmasından devam edeceğiz. Şu işaretleyicimizi biraz yukarıya alalım. Şurada bir yere. Ve lastiğimize başlayacağız. Tıpkı başlangıçta örmüş olduğumuz gibi tekli lastik çalışacağız. Tur başlangıcının olduğu yerdeyim. Düz ilmekle başladım. Bir düz, bir ters 2, düz 3, ters 4, düz 5, ters 6, düz 7, ters 8, düz 9, ters 10, düz 11, ters 12, düz 13, ters 14, düz 15, ters 16 ile beraber lastiğimi bitirdim. 16 ilmek lastik ördük. İşaretleyicimi hemen buraya takalım. Bundan sonra 17 ilmek düz öreceğiz arkadaşlar. Normal düz örgülerle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek düzümü ördüm. Burası tam ön bedenin ön ortası. Son kesimlerle beraber artık şişimizde 97 ilmek var. Bu kurulumu 97 ilmek üzerinden kuruyoruz. Şimdi tekrar
Şöyle ayracımı alayım. Lastik örgüye başlıyoruz. Ortası düz, sağ ve solu lastik örgüyle örülüyor. İlk ilmeğim ters. Ardından bir düz, bir ters, 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 bir düz, bir ters. Şimdi 16 ilmek ön beden için lastiğimi örüyorum. Hemen kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bakın burada da hemen ayracımı yine buraya takayım. Ön arka bedenimiz belli olsun. Ön bedeni lastik örgü, düz örgü, lastik örgü olarak ördük. Şimdi arka bedendeyiz. Arka bedenin tamamını lastik örgü olarak örmeye devam edeceğiz. Ön bedenin son ilmeği düzdü. Tersle arka bedene başlıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde tur sonuna kadar lastik çalışmamızı örelim. Evet, tur sonuna yaklaştım. Şimdi arkadaşlar bakın. Tur başında bir düz ilmekle lastiğimize başladık. Şimdi tekrar bu önle arka bedeni düzgün bir şekilde ilerletebilmemiz için yine bir düz, bir ters, bir düz örmemiz lazım. Fakat 2 ilmeğimiz var. Bu tür durumlarda ya bir ilmek artırılır ya bir ilmek eksiltilir. Biz eksilteceğiz. Çünkü bize fazla ilmek zaten lazım değil. Şimdi sıra sonunda 2 ilmek kaldığımda en son düz ilmekle örmüştüm. Sıradaki 2 ilmeği ipi kendime çevirdim. Şöyle yönlerini de düzelteyim. Bu 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Evet. İlmek bölündü, o yüzden düzeltmeye çalışıyorum. Evet, 2 ilmeği birlikte ters olarak ört. Bakın hiç belli olmuyor zaten. Bir ilmek eksiltmiş olduk. 97 ilmeğimiz vardı. Bir ilmek burada eksilttiğimiz için artık 96 ilmeğimiz var. Bakın sıradaki ilmeğim tur başı düz. Sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Ön bedende 16 ilmek vardı. Bu 16 ilmeğimizi lastik örgü olarak örüyoruz. Evet, bir ters, bir düz ve bir tersle beraber lastik çalışmam bitti. Arada 17 tane düz ilmeğim var. Onları da düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek düzümü ördüm. Tekrar lastiğe başlıyoruz. Bakın bir ters de başlıyor. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örüp turu tamamlayacağız. Bu bizim ikinci sıramız. Bu şekilde bir miktar örgümüzü öreceğiz. Muhtemelen 10 ya da 12 tur yapacağım arkadaşlar. Şöyle biraz öreyim. Ondan sonra beraber devam edelim. Arkadaşlar tam 11 tur boyunca lastik örgümü ördüm. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Şimdi 12. sırada hem kesim yapacağız hem de örmeye devam edeceğiz. Şimdi tur başlangıcının olduğu yerdeyim. Yeni tura başlıyorum. İlk ilmeğim düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. İpi arkaya aldım. Şimdi düz örmüş olduğum ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. İlk kesimimi yaptım. Şurası benim tur başlangıcım. Bakın. Burası da tur sonum. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeği, ikinci ilmeği ördüm. Düz olarak arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2 tane kesim yaptım. Sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Şimdi buraya kadar 7 tane ilmeğimiz var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, buraya kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimiz var ve biz 5 kez kesim yaptık. Şimdi şuradan çıkartayım. Sıradaki ilmeğim bakın düz. Son olarak bunu düz olarak örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Tam 6 ilmek kesmiş olduk arkadaşlar. Şuradaki ilmeğim bakın bu ilmek oldu. Keserek gelmiş olduğum ilmek. 6 ilmek kestik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunu da çıkartayım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim var. 4'ü burada. Bir tanesi sağ şişimde. Bunlar haroşa örgü olacak. Bu birinci ilmeğim. Sıradakini ördüm 2. Sıradakini ördüm 3. Sıradakini ördüm 4. Ve sıradakini ördüm 5. Bu 5 ilmek haroşa örgü olacak. Ardından yine ilmeklerim var. Burası ön bedenimiz bakın. Buradaki ilmekleri de düz örgü olarak örmeye devam edeceğiz. Lastik örgümüz var aşağıda. Onları da düz yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın lastik örgüm bitti. Düz ördüm. Devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Düz örgüm bitti. Lastiğe devam ediyorum. 23, 24, 25, 26, 27. 27 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın şimdi arada 2, 4, 5 ilmeğim var. Bu 5 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Kenar bantlarım bunlar. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi haroşa örgü olarak ört. Tıpkı şuradaki 5 ilmek haroşanın aynısını burada ördük. Şimdi yine kesmeye başlayacağız arkadaşlar. Bakın bundan sonraki ilmeklerimizi keserek devam edeceğiz. Sıradaki ilmeğim ters. Geliyorum. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonra sıradaki ilmeğim düz. İkinci ilmeğim bu. Düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim.
Bakın 5 haroşadan sonra ilk ilmeğimi kestim. Sıradaki ters 3. ilmeğim. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. İkinci kez kesme yaptım. Ardından sıradaki ilmeğim düz ördüm ve kestim. Sıradaki ters ördüm ve kestim. Düzleri düz olarak örüyorum ve kesiyorum. Ters ilmekleri ters olarak örüyorum ve kesiyorum. Şimdi kesme bitince kaç tane kestiğimi söyleyeceğim size. 14 tane olması lazım ama sayarak kontrol edeceğim. Tersi ters, düzü düz. Düz ilmeği düz ördüm, kestim. Ters ilmeği ters ördüm ve kestim. Düzü düz ördüm ve kestim. Tersi ters ördüm ve kestim. Sırada bir ilmeğim daha var. İşaretleyicimden önce düz ilmekti. Düz ördüm ve kestim. Şimdi kaç ilmek kestik hemen söyleyeyim. Şuradan sonra başladık. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ama bunu 14'e tamamlayabilmemiz için geliyoruz. Bakın 2, 4, 6 ilmek var burada da. Burası askı kısmımız olacak arkadaşlar. Yine bu da haroşa örgü olacak. Şöyle yapıyorum. Sıradaki ilmek ters olarak ördüm ve kestim. Şimdi bu benim birinci ilmeğim askı için. 2, 4, 6 tane askı ilmeğim var. Bunları yine haroşa örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bakın arada kaç tane ilmek keseceğiz yine hemen söyleyeyim. Sayarak söylersem daha kolay olur. Şimdi şurada 2, 4, 6'dan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tam 20 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Ayracı çıkardım. Ayraç bana lazım değil. Şuradaki 2, 4, 6 ilmek duracak. O yüzden ne yapıyoruz? Sıradaki ilmeği ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Bakın ilk kesmemizi yaptık. Ve öncesinde 2, 4, 6 tane askı için ilmeğim kaldı. Şimdi sıradaki ters ördüm ve kestim. Sıradaki düz ördüm ve kestim. Şu biraz hızlı yapayım. Diğer askı kısmının olduğu yere kadar böyle keseceğim. Genelde kesim yaparken sıkmayın, esnek bir kesim olsun derim. Ama burası slopetin bel kısmı, o yüzden biraz sıkıca kesmeye gayret edin. Çok sıkmayın ama o size her zaman söylediğim esneklikte de kesmeyin. Biraz derli toplu olsun lastiklerimiz. Evet, düzü düz örüp kesiyorum. Tersi ters örüp kesiyorum. Bakın düzü düz ördüm. Kestim. Tersi ters ördüm ve kestim. Yirmi ilmeği bu şekilde kesiyorum.
Şimdi bakın arada 2, 4, 6 ilmeğim var. Biz 20 ilmeği 19 kez kestik. Yani şu ilmeği de kesmemiz lazım. Yine aynı şeyi yapacağız. Şuradan işaretleyicimi çıkartayım. Bu artık lazım değil. Sıradaki ilmek ters. Ters olarak ördüm ve kestim. 20. kez kesimi yapmış oldum. Şimdi 2, 4, 6 tane ilmeğim var askı kısmında. Bunları haroşa örüyorum. İlki zaten kesim yaptığım ilmeğim. Sonra 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, askı çalışmamın ilmekleri bitti. Şimdi yine kesim yapacağız ve bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın tur tamamlanmış olacak. Burada kalan 2, 4, 6, 7 ilmeği keserek artık bu çalışmayı bitireceğiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sıradaki ilmeğimiz ters. Ters olarak ördüm. Sonra sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bakın şuna dikkat edin. 2, 4, 6 tane ilmeğimiz askı için var. Sonrasında kesim yapıyoruz. Bu bir. Sıradaki 2. Sıradaki 3. Sıradaki 4. 5. 6 ilmeği ördüm ve kestim. Şimdi çalışmamız bitti. Şu ipimizi biraz uzun bırakarak şöyle çıkartıyorum. Evet, bir tığ yardımıyla arkadaşlar bakın ilmeğim burada duruyor. Geliyorum. Şu tur başındaki kesmiş olduğum ilk ilmeğin arasından tığımla giriyorum. Bu ilmeği de yine aynı şekilde şöyle arasından çıkartıyorum. Tığımla düğüm atarak kapatıyorum. Örgümün arka tarafında böyle uzatıyorum. Bakın. İlmek aralarından böyle düğümleyip sabitleyerek yürütüyorum. Evet. Fazla ipimi de keserek temizledim. Şimdi bakın. Tur başımız burada. Artık dönerek örmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurası slopetimizin ön bedeni. Hemen başlayalım. Bu arkadaki ilmekleri şu anda örmeyeceğiz. Ön beden bittikten sonra askı olarak öreceğiz. Bunları isterseniz başka bir şişe alabilir ya da misinalı şişinizde yine saklayabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi geliyoruz. Ne dedik? Burada kenar patımız var. 5 ilmek haroşaydı. Hatta şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir dakika. Ön taraftan ördük. Arka taraftan dönüş yapacağız. Artık dönerek örmeyeceğiz ya. O yüzden şu şişimin diğer tarafına şu askı ilmeklerimi önce alayım. Evet. Şu arkadakiler askı. Şimdi ön sırayı örmüştük düz taraftan. Şimdi arka sıradan başlayacağız. Ne dedik? İlk 5 ilmeğimiz kenar patımız için haroşa örgü. Hemen başlıyorum. İlk ilmekten 1 2 3 4 5 ilmek haroşamı ördüm. Yine şu başlangıç ipimi
örgümün iç tarafında tığımla düğümleyip sabitledim. Yine ilmek aralarından yürüterek gizliyorum. Evet, fazlasını da keserek aldım. Artık şu ayraçlarımı çıkarabilirim. 5 ilmek haroşadan sonra arkadaşlar şimdi sayalım. Ters örgülerle beraber diğer pata kadar örgümüzü öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ilmek ters örgü olarak ördüm. Bakın sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. Bu 5 ilmeğimi de yine haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramızı tamamlıyorum. Hemen ön tarafta bakalım. Bakın arkadaşlar. 5 ilmek sağda, 5 ilmek solda haroşa örgülerimiz var. Arada kalan ilmekler önde düz, arkada ters. Şöyle son halimizi de bir görelim. Hatta bir ölçü de vereyim size. Şimdiye kadar ne kadar örmüşüz hemen söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şu başlangıçtaki lastik kısmımın büyüklüğü 11,5 santim. Şu en geniş olan salopetimin en geniş kısmı tam 29 santim. Bacak kısmının derinliği lastikle beraber 14 santim, lastiksiz 12 santim. Hardal rengine kadar olan uzunluğum 16 santim. Şuradaki lastikten ölçtüğümde alttaki lastik de dahil 18 santim. Şu lastik bitimi olan yerden ölçtüğümde de tam 22 santim. Şimdi gelelim şu en dar kısmımızı ölçelim. Bu en dar kısmımız arkadaşlar 21,5 santim. Şöyle lastiğimizi de son kez ölçersek. Burası da 22 santim arkadaşlar lastik kısmımız. Evet, şimdi ne yapacağız? Burası ön bedenimiz. İstediğimiz yüksekliğe ulaşana kadar sağda ve solda haroşa, aralar önde düz, arkada ters olacak şekilde örgümüzü öreceğiz. Sonra haroşa ve ilik çalışmasıyla beraber ön tarafı bitireceğiz. Ardından bırakmış olduğumuz ilmeklerimizle askılarımızı örerek artık salopetimizi tamamlamış olacağız. Evet, şimdi bir miktar şu ön kısmı örelim. Sonra beraber devam edelim. Arkadaşlar, kenarlar haroşa, aralar düz olacak şekilde örgümü ördüm. Bakın şu haroşa dişlerini saydığımda 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa boyunca, düz örgüleri saydığımızda da 20 sıra boyunca örgümü örmüş oldum. Bu benim için yeterli bir ölçü oldu. Şimdi var olan şuradaki ilmeklerimizin tamamını haroşa örgü olarak örmeye başlıyoruz. Haroşa örgülerle sıramızı tamamlayalım.
Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka sırasında yine haroşa örgü olarak ilmeklerimizi örelim. Böylece bir diş haroşa örgü elde etmiş olacağız ve ön sırada ilik çalışması yapacağız. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Tekrar örgümün düz tarafındayım. Bakın, ilk haroşa dişim oluşmuş oldu. Şimdi iliklerimiz olacak. Arkadan şu bırakmış olduğumuz ilmeklerle askı öreceğiz. Askılarımız gelecek. Burada ilik kısmımıza iliklenecek. Şimdi başlayalım. İlk ilmeği boşaldım. 1, yanındaki 2, yanındaki 3, yanındaki 4. 4 ilmek haroşa örgümü ördüm. Şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte haroşa örgü ördüm. Bakın, ilk iliğimi açmış oldum. Haroşa örgülerle devam ediyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar haroşa örgü örüyorum. Şöyle hızlıca öreyim. Evet, bakın, 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Şimdi şu ilk 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Sonra şişime ipimi doladım ve 4 ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeği de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. 2 tane iliğimizi açmış olduk. Şimdi arka sırada var olan ilmeklerimizin tamamını haroşa örgü olarak örelim. Sıramızı tamamlayalım. 2 diş haroşa örgü örmüş olacağız. 4 diş haroşada kesim yapacağız arkadaşlar ve bitecek. Şimdi sıramı bir tamamlayayım. Evet, sıramızı tamamladık. Bakın arkadaşlar, 2 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük. Bakın, iliklerimiz de burada. Şimdi bir diş haroşa boyunca daha örelim. 3 diş olsun. Ön sıradan yine bir sıra haroşa örgü örelim. Yani 3 sıra daha haroşa örgü örelim. 4. sıra arka sıramız olacak. Örerek kesme tekniğiyle kesip bitirelim. Yani bu birinci sıram, arka sıra 2, ön sıra 3. Bu şekilde 3 sıra haroşamızı örelim. Evet, 3 diş haroşa boyunca ördüm. 3 sıra ördüm. Şimdi örgümüzün arka tarafında örerek kesme tekniğiyle kesim yapacağız ve 4. diş haroşayı da elde etmiş olacağız. Şöyle ilk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeği haroşa örgü ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradakini ördüm. Arkadakini üzerinden geçirdim. Bu şekilde tam 37 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Hepsini keserek artık ön bedeni bitirmiş oluyoruz. Sonra sadece askı çalışmalarımız var. Haroşa örgüyle askılarımızı öreceğiz. Düğmelerimizi dikeceğiz ve bu güzelliği tamamlamış olacağız. Evet, şimdi var olan ilmekleri tamamını keselim ve bitirelim. Bakın, 4. diş haroşa örgümü elde etmiş oldum. Evet, ilmeklerimin tamamını
örerek kesme tekniğiyle ördüm ve kestim. Şu son ilmeğimi bir kez daha örüyorum. İpimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Şimdi tığımın yardımıyla şöyle örgümün arka tarafına önce bu ipi taşıyorum. Ardından ilmeklerin arasında önce sabitledim. Sonra da yürütüyorum. Evet, fazlasını keserek temizledim. Bakın arkadaşlar. Nasıl güzel oldu. Hemen şimdi bunun ölçüsünü de vereyim size. Şu lastikten haroşa kısmımızın olduğu yere kadar ölçtüğümde 9,5 santim. Evet, 9,5 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Şimdi arkada 6 sağda 6 solda ilmeklerimizi bırakmıştık. Askılarımızı öreceğiz. Yine ipimizi geliyoruz arkadaşlar. Şöyle başlıyoruz örmeye. Bunu da arka taraftan başlayacağız. Çünkü burayı haroşa örmüştük. Özür dilerim. Şöyle başlayalım. Buradan örerek gelmiştik ya, ters tarafından başlamamız lazım ki haroşa dişimiz ortaya çıksın. Evet, örgümüzün ters tarafından hemen başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bakın, ilk diş haroşamı elde ettim. İsterseniz yumağınızın iç tarafından bir askıyı, dış tarafını bağlayarak da diğer askıyı, ikisini birden örebilirsiniz. İsterseniz teker teker önce bunu bitirip sonra bunu örebilirsiniz. Ben ipimin özelliği bozulsun istemiyorum. Çünkü az miktarda kullandım. O yüzden hem içinden hem üstünden kullanarak ipin bozmak istemediğim için ben sırayla öreceğim. Önce birini öreceğim, bitireceğim, sonra diğerini öreceğim. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. Şu ipimi de bağladım. Bunu da gizleyelim. Bunları böyle gösteriyorum. Birçok arkadaşımıza gereksiz gelebiliyor. Ama birçok arkadaşımız örgü iplerini bağlamayı, yürütmeyi hala bilmiyorlar. Örgünün ipini ta böyle en uç kısmından kesip bırakan arkadaşlarımız oluyor. O yüzden daha önce hiç örgü örmeyen ya da bu tür bilgisi olmayan arkadaşlar için özellikle gösteriyorum. Evet, bir diş haroşa boyunca örgümüzü ördük. Şimdi örgümüzün arka tarafında yine haroşa örgülerle örüyorum. Bakın, ikinci diş haroşa örgümüz oldu. 6 ilmekten oluşan örgümü bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Diğer askıyı da aynı şekilde bağladığım gibi yine arka taraftan bağlayarak haroşa örgü olarak öreceğim. Ben her iki askıyı da tamamlayayım arkadaşlar. Hatta düğmelerimi de dikeyim. Askının kesimini yine gösteririm. Şuradaki kesimin birebir aynını uygulayacağız. Ama yine de gösteririm.
kesim çalışması ve son halimizle beraber artık çalışmamızı bitirelim. Arkadaşlar, askımı da ördüm, bitirdim. Ben tam şöyle saydığımızda haroşa dişlerimizi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 diş haroşa boyunca bir askı ördüm. Bu benim için yeterli. Şimdi ölçtüğümde tam şöyle 18 santim uzunluğunda bir askı örmüş oldum. Diğer ilmeklerimde de aynı şekilde haroşalarımı ördüm. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 diş haroşa boyunca ördüm. Şu ön sıradan bir sıramı ördüm. Arka sırada örerek kesme tekniğiyle askımı keseceğim ve 35 diş haroşayla bitirmiş olacağım. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim 1. Sıradaki ilmeği ördüm. Üzerine geçirdim 2. Sıradakini ördüm, kestim 3. Ördüm, kestim 4. Ördüm, kestim 5. Son ilmeğimi bir kez daha ördüm. İpimi biraz uzunca bırakarak kestim. 5. Evet. Şimdi tığımın yardımıyla ördümün arka kısmında var olan bu ilmekleri gizliyorum arkadaşlar. Yine haroşa dişlerinin aralarını kullanıyorum. Evet, bu kadar yürütmek yeterli oluyor. Şimdi fazla olan ipimi de kestim ve çalışmamı bitirmiş oldum. Her iki yumaktan da çok az kullandık. Görmüş olduğunuz gibi. Tamamında bir yumak ip bile kullanmamış olduk. Şayet tek renkle örseydik bir yumak ipimiz de artacaktı. Şimdi hemen bakalım. Ahşap düğmeler çalıştım. Bu şekilde orta boy ahşap düğmelerle düğmelerimi çalıştım. Şöyle hizaladığımızda bakın, kameramı biraz yukarı kaldırdığımda elde ettiğimiz sonuç bu. Şimdi son bir ölçü vereyim sizlere. Salopetimizin şu askılardan itibaren ölçtüğümde uzunluğu tam 33 santim arkadaşlar. 0-1 yaş için ideal. Belki 1,5-2 yaşa kadar da çocuğunuzun gelişimiyle alakalı kullanılabilir bir çalışma oldu. Bakın arka tarafımızda böyle. Evet. Yine güzel bir çalışmanın anlatımını tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Şayet beğendiyseniz beğenilerinizi ve o güzel yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.